Şöyle bir soruyla başlayalım. Şu an beni dinlerken aklınızdan geçenler, bu kelimeleri anlamlandıran o iç ses, bütün bunlar nereden geliyor? Muhtemelen hiç düşünmeden, beynimden tabii ki dersiniz. Düşüncenin ve bilincin tahtı. Bu bize o kadar bariz, o kadar doğal geliyor ki, sanki hep böyleymiş gibi. Ama işin aslı, bu kesinlik, insanlık tarihinde oldukça yeni kazandığımız bir lüks. Düşünsenize insanlar binlerce yıl boyunca aklın, zekanın kalpte olduğuna inandı. Ya da ciğerlerde, hatta midede. Bilincimizin asıl yuvasının o sessiz ve gizemli organ olan beyin olduğu fikri bir zamanlar için inanılmaz radikal, neredeyse delice bir iddiaydı. İşte biz de bugün bu devrimi başlatan o cesur düşünürün o gizemli ismin peşine düşeceğiz. Karşınızda Krotonlu Alkmaeon. Tarihin o kadar derinliklerinde kalmış bir isim ki hakkında bildiklerimiz bir o kadar az. Ama ortaya attığı fikirler Batı düşüncesini kökünden sarsacak kadar güçlü. Onun hikayesine dalmak adeta kendi zihnimizin arkeolojisini yapmak gibi bir şey olacak. Alkmaeon'u anlamaya çalışmak gerçekten de zaman içinde bir dedektifliğe soyunmak gibi bir şey. Çünkü hayatı, kim olduğu, ne yaptığı hepsi bir sis perdesinin arkasında. Elimizdeki tek şey birbiriyle çelişen ipuçları ve fısıltılar. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Aslında bu tarihler bize bir şeylerin ne zaman olduğunu söylemekten çok ne kadar çok şeyi bilmediğimizi gösteriyor. Düşünün, milattan önce 540'ta doğmuş olabilir, belki. Kitabını milattan önce 500'lerde yazmış olabilir, yine belki. Hakkındaki en net referanslar bile ölümünden yüzlerce yıl sonra geliyor. Yani biz küçücük kırıntılardan koskoca bir düşünürü yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Peki kimdi bu adam? Bir doktor mu yoksa bir filozof mu? Aslında bu soru o dönem için biraz anlamsız kalıyor. Çünkü milattan önce 5. yüzyılda hekimlik ve doğa felsefesi iç içe geçmiş durumdaydı. Yaşadığı yer olan Kroton o zamanlar doktorlarıyla meşhur bir yer. Yani Alkmaeon'un insan bedenini incelemesi çok doğal. Ama öte yandan Aristoteles gibi bir devin kalkıp ona özel bir bölüm ayırması onu sıradan bir hekimden çok daha fazlası olarak gördüğünü gösteriyor. O sadece bedeni değil, düşüncenin kendisini masaya yatıran biriydi. İşte şimdi Alkmaeon'un bizi neden bu kadar ilgilendirdiğinin kalbine geliyoruz. Onun düşünce tarihine vurduğu o ilk ve en büyük damgaya. Yani bizim kendimize dair en temel sandığımız gerçeği ilk kez dile getiren o devrimci fikre. Bu maddeler basit bir liste değil. Bu bir devrimin manifestosu. Düşünsenize, Alkmaeon hayır dedi, düşüncenin algının merkezi kalp falan değil, beyindir. Bu o kadar büyük bir laf ki bilincin merkezine ilk defa kafatasımızın içinde o sessiz organa yerleştirdi. Sadece bu da değil, insanların anlama yetisiyle hayvanların algılama yetisini birbirinden ayırdı. Yani biz sadece görmüyoruz, gördüğümüzü anlıyoruz dedi. Peki nasıl oluyor bu? Poroi adını verdiği kanallarla duyular beyne ulaşıyor diye bir teori attı ortaya. Hatta bu teoriyi kanıtlamak için bir hayvanın gözünü kesip o sinirleri yani o kanalları kendi gözleriyle görmeye çalıştığı bile söyleniyor. Bu inanılmaz bir şey, tam bir bilim insanı tavrı. İşte bu tavrı ona atfedilen şu sözde özetleniyor aslında. Deneyim, öğrenmenin başlangıcıdır. Ne kadar basit ama ne kadar güçlü bir söz değil mi? Yani Alkmaeon cevapları tanrılarda ya da kutsal metinlerde aramadı. Dünyaya baktı, gözlemledi, deney yaptı ve eldeki verilerden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalıştı. Bilimsel yöntemin ta kendisi. Alkmaeon'un dehası sadece beyinle sınırlı değil, şimdi zihinden bedenin tamamına geçiyoruz ve onun bir başka inanılmaz parlak fikrine bakıyoruz. İnsan vücudunu anlatmak için kullandığı metafor o kadar zekice ki resmen siyaset bilimine alıp tıbba uyguluyor. Metaforu anlamak için önce şu kavrama bir bakalım. İsonomya. Bu, o zamanların Yunan şehir devletleri için çok önemli bir politik terim. Kısaca, kanun önünde eşitlik demek. Güçlerin dengesi. Hiçbir grubun diğerine üstünlük kuramadığı bir denge hali. Yani bildiğimiz demokrasinin temeli. Peki bunun tam zıttı ne? Monarşi. Yani tek kişinin yönetimi. Monarşi, tiranlık, bir gücün diğer her şeyi ezdiği, baskıladığı durum. İşte Alkmaeon'un yaptığı inanılmaz şey bu. Bu iki politik kavramı aldı ve insan bedenine uyguladı. Dedi ki, sağlık, vücuttaki zıt güçlerin, sıcağın, soğuğun, kurunun, ıslağın dengesidir. Bu bir izonomiya halidir. Yani vücudumuzda bir demokrasi varsa sağlıklıyız.
Peki hastalık ne? Hastalık, bu güçlerden birinin, mesela ateşin, diğerlerine baskı kurması, onları ezmesidir. Yani bir monarşiya hali, bir tiranlık. Vücudunuz bir cumhuriyet mi yoksa bir diktatörlük mü? Sağlığınız buna bağlı. İnanılmaz bir bakış açısı değil mi? Şimdi bedenin o politik haritasını bir kenara bırakıp çok daha soyut, çok daha felsefi bir alana geçiyoruz. Alkmayon'un belki de en derin düşüncesine, ruhun doğasına. Alkmayon, ruhun ölümsüzlüğü hakkında da kafa yormuş. Ama bunu yaparken çünkü inanıyorum dememiş. Bunu mantıksal bir argümanla kanıtlamaya çalışan belki de ilk düşünür o. Ve argümanı gerçekten çok zarif. Diyor ki, 1. Ruh sürekli hareket halindedir, hiç durmaz. 2. Gökyüzüne bakın. Güneş, ay, yıldızlar onlar da sürekli ve dairesel bir hareket halinde. 3. O dönemde bu gök cisimlerinin tanrısal ve ölümsüz olduğuna inanılıyor. İşte dördüncü ve son adım, madem ruhumuz da onlar gibi sürekli hareket halinde, o zaman ruhumuzun da ölümsüz olması gerekmez mi? Gördüğünüz gibi inançtan çok bir analoji, bir akıl yürütme var burada. Peki ruh ölümsüzse beden neden ölüyor? Neden biz faniler yok olup gidiyoruz? İşte Alkmayon'un bu soruya verdiği yanıt gerçekten hem çok şiirsel hem de çok derin. Bu sözü biraz açalım. Alkmayon'a göre evren gök cisimleri mükemmel bir çember çizer. Başladıkları yere geri dönerler. Yani başlangıçlarını sonlarına birleştirirler. Bu yüzden sonsuzdurlar. Ama biz insanlar, bizim hayatımız bir çember değil, düz bir çizgi. Bir başlangıcımız var, bir de sonumuz. Ve o son asla başlangıca geri dönmüyor. Çemberi tamamlayamıyoruz. İşte bu yüzden ölüyoruz. Faniliğimizin sırrı bu tamamlanamayan döngüde gizli. Peki, bu kadar önemli fikirler ortaya atan Alkmayon'a ne oldu? Unutulup gitti mi? Hiç de değil. Belki adı unutuldu ama fikirleri kendisinden sonra gelen en büyük filozofların düşüncelerinde yaşamaya devam etti. Adeta bir tohum ekti ve o tohum dev bir ağaca dönüştü. Bakın bu etki zinciri ne kadar net. Alkmayon, beynin zekanın merkezi, ruhun da ölümsüz olduğunu söylüyor. Sonra kim geliyor? Platon. Ve Platon bu fikirleri alıp kendi devasa felsefesinin merkezine koyuyor. Platon sayesinde bu fikirler bütün Batı dünyasına yayılıyor. Peki ya Aristoteles, Platon'un öğrencisi? Alkmayon'la her konuda aynı fikirde değil ama onu o kadar ciddiye alıyor ki sırf onun fikirlerini çürütmek için özel bir metin yazıyor. Yani sevseniz de sevmeseniz de Alkmayon'u görmezden gelemiyorsunuz. O, kendisinden sonraki devlerin üzerinde yükseldiği gizli bir temel taşı gibi. Ve her şeyin özeti belki de yazdığı o tek kitabın ilk cümlesinde saklı. Diyor ki, görünmeyen şeyler hakkında kesin bilgiyi tanrılar bilir, biz insanlar ise ancak tahmin yürütebilir, yargıda bulunabiliriz. Bu müthiş bir cümle. Bu entelektüel bir alçak gönüllülük, kesin bilgi iddiasında bulunmuyor ama tahmin yürütme, yani akıl yürütme, gözlem yapma, sonuca varma hakkını da sonuna kadar savunuyor. İşte bilimsel ruh tam olarak budur. O zaman gelin bu bölümü Alkmayon'un bize 2500 yıl öncesinden sorduğu bir soruyla kapatalım. Eğer bize nerede düşündüğümüzü ilk söyleyen adam bile işe kesin olanı tanrılar bilir diye bir belirsizlikle başladıysa, acaba bizim bugün sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz hangi gerçekler gelecek nesiller tarafından sorgulanacak? Hangi bariz doğrularımız yarının dünyasında birer belkiye dönüşecek? Düşünmeye değer değil mi?